453 yılı Avrupa tarihinin en gizemli gecelerinden biri. Hun hükümdarı Atilla o gece yeni eşi Ildiko ile düğününü kutluyordu. Kadehler dolup boşalıyordu. Şarkılar, zafer hikayeleri, kahkahalar, her şey olması gerektiği gibiydi. Ama sabah olduğunda sarayda garip bir sessizlik vardı. Kapılar açıldığında Atilla ölü bulunmuştu. Dönemin kaynaklarına göre aşırı içki sonrası geçirdiği bir kanama onu kendi kanında boğmuştu. Dünyanın en güçlü adamı kendi düğün yatağında hayatını kaybetmişti. Ve o gece tarihin seyri değişti. Birkaç yıl içinde Hun İmparatorluğu çöktü. Roma rahat bir nefes aldı. Avrupa'nın siyasi haritası da yeniden şekillendi. Ama şu sorunun cevabını hiç düşündünüz mü? Atilla o gece ölmeseydi Roma İmparatorluğu varlığını daha uzun süre sürdürebilir miydi? Franklar yükselişe geçebilir miydi? Bugünkü Avrupa haritası farklı olur muydu? Ve Avrupa'da bugün hangi diller konuşulurdu? Günübirlik hazırladığım bu videoda tarihin en büyük ya şöyle olsaydı sorularından birini birlikte inceleyeceğiz. Atilla o gece ölmeseydi ne olurdu? Bu soruyu yanıtlayabilmek için önce Hun İmparatorluğu'nun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Hunlar Orta Asya bozkırlarından batıya doğru ilerleyen göçebe bir güçtü. 4. yüzyılın sonlarında Karadeniz'in kuzeyine ulaştılar ve buraya geldiklerinde Avrupa'da domino taşı etkisi başlattılar. Hun baskısından kaçan Germen kabileleri Roma sınırlarına doğru akmaya başladı. Tarihçiler bu sürece kavimler göçü der. Bu göç dalgası Roma İmparatorluğu'nun zaten zayıflamış olan yapısını daha da kırılgan hale getirdi. Başka bir deyişle Hunlar yalnızca bir savaş makinesi değildi. Avrupa'nın demografik ve siyasi yapısında büyük bir dönüşümün başlangıcıydı. Peki Atilla iktidara nasıl geldi? 434 yılında Atilla ve kardeşi Bleda Hun İmparatorluğu'nun ortak hükümdarları oldu. Bu tür çift hükümdarlık sistemi Bozkır İmparatorluklarında yaygındı. Ama birkaç yıl sonra Atilla kardeşini ortadan kaldırdı ve tek hükümdar haline geldi. Bu olay Atilla'nın iktidarını sağlamlaştırdı ama aynı zamanda onun sürekli güç gösterisi yapmasını da zorunlu kıldı. Bozkır aristokrasisi ondan zenginlik ve ganimet bekliyordu. Bu nedenle Atilla'nın Roma'ya karşı yürüttüğü seferler yalnızca askeri değil, aynı zamanda politik bir zorunluluktu. Sözünüzü, Atilla savaşmak zorundaydı. Çünkü savaşmayı bıraktığı gün iktidarı sona ererdi. Popüler tarih anlatılarında Tanrı'nın kırbacı, Latince Flagellum Dei olarak anılan Atilla genellikle Avrupa'yı yakmak, yıkmak ve fethetmek isteyen bir barbar olarak tasvir edilir. Ama tarihsel verilere daha yakından bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkar. Atilla'nın asıl amacı Roma'yı fethetmek değildi. Roma'yı kendisine düzenli haraç ödeyen bir devlet haline getirmekti. Örneğin 447 yılında Atilla Doğu Roma İmparatorluğu'na büyük bir saldırı başlattı. Hun orduları Balkanların büyük bir bölümünü harap etti. Roma ordusu ağır bir yenilgi aldı ama Atilla bu toprakları kalıcı olarak işgal etmeye çalışmadı. Bunun yerine Roma'yı devasa bir haraç ödemeye zorladı. Yaklaşık yıllık 2100 libre Roma altını. Bugün ölçülerine vurduğumuzda 687 kilograma ya da o zaman alım gücünü yansıtmaz ama fikir versin diye söylüyorum 44,1 milyon dolara denk geliyor. Altın neden bu kadar önemliydi? Çünkü Bozkır İmparatorluklarında prestij liderin dağıtabildiği zenginlikle ölçülüyordu. Roma'dan gelen altın Atilla'nın Hun aristokrasisi üzerindeki otoritesini ayakta tutuyordu. 451 yılında bu kez Batı Roma'ya yöneldi. Hun ordusu bugünkü Fransa topraklarına girdi. Ama Katalanyum Ovası'ndaki büyük bir koalisyon kuvvetine karşı zafer kazanamadı. Roma generali Aetius, Vizigotlar ve Germen müttefikleriyle oluşturduğu orduyla Atilla'yı durdurdu. Kimse kesin bir zafer kazanamadı ama Atilla geri çekilmek zorunda kaldı. Ertesi yıl İtalya'ya yeniden girdi, Roma'ya yaklaştı ama sonra yeniden geri çekildi. Nedeni bilinmiyor. Salgın hastalıklar, lojistik sorunlar, Doğu Roma'nın kuzeyi tehdit etmesi, tarihçilerin farklı iddiaları var. Ama şu kesin, Atilla Roma'yı yıkmak için değil, para için geliyordu. 453 yılında Atilla'nın ani ölümü Hun İmparatorluğu için büyük bir şok oldu. Çünkü Hun devleti büyük ölçüde karizmatik liderliğe dayanıyordu. Kurumsal değil, kişisel bir güçtü bu. Ve o kişi gittiğinde her şey sallanmaya başladı. Atilla'nın İlek, Denizcik ve İrnek adlı oğullar arasında taht kavgası çıktı. Hunlara bağlı Germen kabileleri ayaklandı. 454 yılındaki Nedao Savaşı'nda Gepit kralı Arderik önderliğindeki koalisyon Hun ordusunu yendi. Bu yenilgi Hun İmparatorluğu'nun Avrupa'daki sonunu getirdi. Peki şimdi asıl soruya geliyoruz. Atilla
birkaç yıl daha, hatta onlarca yıl daha yaşasaydı ne olurdu? İlk olası senaryo şu: Doğu Roma'ya, yani İstanbul'a yeni bir sefer. Çünkü İmparator Marsian haracı kesmişti. Atilla bunu kesinlikle cevapsız bırakamazdı. Hun ordusu Balkanlara tekrar girebilir, Roma'yı yeniden masaya oturtabilirdi. Ama Konstantinopolis'i, yani dönemin İstanbul'unu almak neredeyse imkansızdı. Theodosius surları dünyanın en güçlü savunma sistemlerinden biriydi. Hunların ise donanması yoktu. Bu nedenle şehri kuşatmaları neredeyse imkansızdı. Ancak asıl büyük değişim Batı Avrupa'da olurdu. Atilla'nın ölümünden sonra Hunlara bağlı Germen kabileleri tekrar serbest kaldı. Bu kabileler İtalya'ya doğru aktı. 476 yılında Germen komutan Odoacer son Batı Roma İmparatorluğu Romulus Augustulus'u tahttan indirdi. Bu tarih Batı Roma'nın resmi sonu olarak kabul edilir. Ama şöyle düşünün: eğer Atilla hayatta olsaydı ve Germen kabilelerini kontrol altında tutmaya devam etseydi, bu güç boşluğu belki de hiç oluşmayacaktı. Batı Roma belki uzun süre yaşayacaktı ve Avrupa'nın tarihi tamamen farklı bir yöne doğru gidecekti. Peki Avrupa'nın haritası değişir miydi? Hun İmparatorluğu'nun çöküşü Avrupa'da büyük bir güç boşluğu yarattı. Bu güç boşluğunu Franklar doldurdu. Franklar önce güçlü bir krallık kurdu, sonra Şarlman İmparatorluğu'na, ardından Kutsal Roma İmparatorluğu'na evrildi. Bugünkü Fransa, Almanya, Avusturya'nın kültürel ve siyasi temeli büyük ölçüde bu süreçte atıldı. Eğer Atilla uzun süre yaşasaydı ve Hun İmparatorluğu dağılmasaydı, Frankların yükselişi olmayabilirdi. Hele ki Orta Avrupa'da güçlü bir bozkır devleti kalıcı hale gelebilseydi, Avrupa'nın siyasi tarihi Frankların değil, Hunların gölgesinde şekillenebilirdi. Türk tarihi açısından da bu sorunun ayrı bir önemi var. Hunlar Türk kökenli halkların batıya ilk büyük açılımı olarak değerlendirilebilir. Atilla'nın kalıcı bir imparatorluk kurması, Türk kökenli bir devletin Avrupa'nın merkezinde varlığını sürdürmesi anlamına gelirdi. Büyük ihtimalle bu devlet Hristiyanlaşır, Hunlar Avrupalı halklarla soyca karışır ve yüzyıllar içinde asimile olabilirdi. Tıpkı Bulgarlar gibi. Ama Türkçe kökenli bir dil ve kültür mirası Avrupa'nın kalbinde daha derin izler bırakabilirdi. Macar varlığını çok aşan bir katkı olurdu ve belki bugüne dek ulaşabilirdi. Tarih bazen büyük savaşlarla değişir, bazen de tek bir gecede tek bir olayla. Atilla'nın düğün gecesi belki sadece talihsiz bir sağlık sorunu, belki de bir suikast, belki tarih kitaplarına geçmeyen önemsiz bir detay yüzünden Hun İmparatorluğu'nun kaderi değişti ve dolaylı olarak Avrupa'nın, Roma'nın ve bugün Türk olarak tanımladığımız halkların tarihinin yönü de değişti. Atilla o gece ölmeseydi dünya gerçekten farklı bir yer olur muydu? Bunu kesin olarak bilemeyiz. Tarihçiler de zaten ya şöyle olsaydı sorularını sevmez. Neyse, bugünlük bu kadar. Atilla konusunda düşündüğünüz farklı bir şey var mı? Roma zaten çökecekti ya da Hunlar kalıcı bir imparatorluk kuramazdı diyenler olabilir. Aşağıda yorumlarda tartışabilirsiniz. Zaten bu tür tartışmalar en iyi yorumlarda olgunlaşıyor. Bu video eğer size yeni bir perspektif kazandırdıysa ya da ben bunu hiç böyle düşünmemiştim dedirttiyse amacına ulaşmış demektir. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınız kanalın devam edilmesi için gerçekten çok değerli. Son olarak eminim hepimizi üzen bir konuya değinmek istiyorum. Dün maalesef milyonlara tarih sevdiren bir koca çınarımızı kaybettik. İlber Ortaylı hocamız sadece bir akademisyen değildi. Türk halkına tarih sevgisini aşılayan, merak duygumuzu canlı tutan ve genç nesillerimizi geçmişimiz hakkında düşünmeye teşvik eden gerçek bir öğretmendi. Hırsız, uğursuz, cahil cühelanın cüret ve kudret sahibi olduğu bir çağda toplumumuza cehaletin aslında utanılması gereken bir özellik olduğunu, hoş görülebilecek bir değer olmadığını kendine özgü sözlerle ifade etme çabasını da unutmak mümkün değil. Tarihi bilelim ama geçmişin kinini tutmaktan çok geleceğimizi daha iyi kurabilmek için sözünü rehber edindiğim hocamızı saygı ve minnetle anıyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.